Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kıyır kıyır kurabiye tarifi hazırladım. 2 ölçü yapıyoruz. Kolay kolay bayatlamayan efsane bir tarif. Buyurun yapımına geçelim. Kurabiyelerin yapımına iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcı için 6 adet büyük boy elmayı yıkayıp soyduktan sonra çekirdeklerini çıkardım. Rendenin iri tarafıyla rendeledim. Daha sonra genişçe bir tavaya alıp üzerine sadece 1 çay bardağı toz şeker ekledim. Şekeri ekledikten sonra karıştırıyorum. Orta ateşte önce elmalar sulanacak. Daha sonra suyunu çekmeye başlayacak. Biz bu aşamada ara ara karıştırarak elmalar tüm suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Ben zaten sizlere aşamalarını göstereceğim. Şimdi bu aşamada elmalar artık suyunu bırakmaya başladı. Ara ara karıştırmaya devam edip pişiriyoruz. Bu arada ben 1 çay bardağı toz şeker kullandım. Eğer iç harcının daha şekerli olmasını istiyorsanız 1 su bardağı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Elmalar zaten tatlı. Ben aşırı şekerli olmasını istemedim. Elmalı kurabiye yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta iç harcı. Eğer iç harcımız sulu bir şekilde kalmışsa kurabiyelerimiz kıyır değil, daha böyle yumuşak ve hızlı bir şekilde bayatlayacaktır. Ama iç harcını bu şekilde suyunu çekene kadar, yani tüm suyunu çekip bu kıvama gelene kadar pişirirseniz kurabiyeleriniz kolay kolay bayatlamaz. Elmalar tüm suyunu çekti. Bu da yaklaşık 25-30 dakika falan sürüyor. Orta ateşte ara ara karıştırarak tüm suyunu çektirdikten sonra içerisine 1,5 çay kaşığı kadar tarçın ilave ettim. Tarçını damak tadınıza göre dilerseniz arttırabilirsiniz. Tarçını ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra bu defa da içerisine 4 yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz ekliyorum. Cevizi de yine damak tadınıza göre dilerseniz arttırabilirsiniz. Bu aşamada artık ocak kapalı. Cevizle beraber tekrardan karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım. İç harcımızın iyice soğumuş olması gerekiyor. Dilerseniz iç harcınızı bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ve iç harcımız hazır. Şimdi bunu soğuması için kenara alıp hemen hamurumuzun yapımına geçelim. Elmalı kurabiyenin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında yumuşamış 250 gram tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 2 çay bardağı pudra şekerini ekledikten sonra krema kıvamına gelene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Ben 2 ölçü yapıyorum. Sizler dilerseniz bu malzemeleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırdım. Bu kıvama gelmesi gerekiyor. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdun susuz yerini kullanalım. 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday fark etmez. Hangisi varsa onu ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri ekledikten sonra kaşıkla tekrardan karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğim. Bu ölçüler için 11 çay bardağı un ekliyorum ve 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Eğer bu ölçüleri yarıya indirerek yapacaksanız yarım paket kabartma tozu kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi un ve kabartma tozunu ekledikten sonra önce kaşıkla hamuru şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra 2-3 dakika kadar elimle hamuru yoğurup hazırlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Sizlere de kıvamını göstereceğim zaten. Ve hamurum artık hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olmalı. Hamurumuzu yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen şekil vermeye başlayacağız. Tabi dilerseniz ertesi günde şekil verip pişirebilirsiniz. Üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz.
Hamurdan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıp elimde yuvarlıyorum. Daha sonra inceltiyorum. Şöyle bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İnce bir şekilde açalım. Daha sonra bir aparat yardımıyla, bir kurabiye aparatıyla şekil veriyorum. Kenardaki hamurları da aldıktan sonra iç harcımı yerleştirip kapatıyorum. Dilerseniz büyük bir bardak yardımıyla da bu yuvarlakları hazırlayabilirsiniz. Hamuru kapatırken sağında solunda çatlaklıklar olabilir, hiç sorun değil. Tüm kurabiyeleri bu şekilde hazırlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Dilerseniz hamurdan büyükçe bir parça alıp 2 tane pişirme kağıdının arasında merdane ile açtıktan sonra şekil verip yine iç harcını yerleştirip dizebilirsiniz. Böyle porsiyonluk yapmak bana daha kolay geldiği için ben böyle küçük küçük hamur parçalarıyla tüm hamuru aynı şekilde hazırlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdim. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra hiç beklemiyorum. Önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. İlk tepsiyi fırına attım. Daha sonra diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp sırasıyla diğer tepsileri de pişirdim. 2 ölçü yaptığım için bayağı bir fazla çıktı. Dediğim gibi dilerseniz malzemeleri yarıya düşürerek de hazırlayabilirsiniz. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 75 tane elmalı kurabiye çıktı. Şimdi hemen sizlere kurabiyenin kıyırlığını yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Ben kurabiyeleri bu şekilde yaptıktan sonra buzluğa atıyorum. Daha sonra çıkartıp fırında şöyle bir 5 dakika kadar ısıtıyorum. Üzerine pudra şekerini serpiştiriyorum. Sanki yeni yapılmış gibi oluyor, tazecik. Sizler de fazla fazla yapıp buzluğa atabilirsiniz. Her daim elinizin altında hazır olur. Ve elmalı kurabiyelerimiz servise hazır, kıyır kıyır ve çok lezzetli. Üzerine pudra şekeri serpip servise hazırladım. Bugün sizlere 2 ölçü elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.